Arda Güler'in Bayern Münih maçında attığı golden sonra farkında olmadan verdiği inanılmaz poz gündem oldu. Jude Bellingham'dan açıklama geldi. Arda Güler'in yeni sezonda forma numarası ne olacak? Basında ve medyada Arda Güler'le ilgili tüm haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Real Madrid'in bir sonraki rakibi Alaves olacak dostlar. Salı günü Bernabéu'da oynanacak maç. Arda Güler bakalım ilk 11'de olacak mı? Nasıl bir performans sergileyecek? Bu maçın öncesinde ve sonrasında yayında olacağız. Maçı da anlık olarak izleyeceğiz dostlar sizlerle birlikte. Her zaman olduğu gibi. Evet dostlar, Arda 2 tane gol attıktan sonra saç sakalla bir keselim dedik. Arda gol attıkça biz gençleşiyoruz diyelim. Yeni stili nasıl buldunuz yorumlara bir yazın. Çirkin olduysak buralara hemen bir montajda sakal falan ekleriz, artık yapacak bir şey yok. Arda bugünkü antrenmanda. Sonraki maç Salı günü Alaves'e karşı. Arda Güler idmandaydı. Neşeli gözüküyordu. Takımı Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Ligde koptular. Hiçbir kupa yok. Ama o hala kendi isminden söz ettirmeye devam edecek gibi gözüküyor. Arda'nın takım arkadaşları gerçekten Arda parlamasın diye ona son pası vermiyorlarsa, onların yerinde olsam artık pas vermeye başlarım. Çünkü kendi şansını kendisi yaratıp gol attığında daha da parlıyor. Sıra dışı ve enfes goller atıyor. En azından pas verin ki normal goller atsın demiş bir taraftar. Bir de şöyle bir şey var. Arda Güler'in attığı tüm gollerde asist yok. Fark ettiniz mi? Kendi yarı sahasından attığı golde asist yok. Frikik'te asist yok ve Neuer'in hatasında attığı golde de asist yok arkadaşlar. Tek başına kendisi gol atıyor. Bulduğun yerden, gördüğün yerden kaleye şut çek Arda. Hiç fark etmez, tek başına halledersin sen. Evet arkadaşlar, bu pozdan bahsediyorduk. Şu an Twitter'da falan bayağı bir gündem. X'te herkes bunu konuşuyor. Gerçekten nasıl bir denk geliş? Bunu isteyerek bilerek yapmıyor arkadaşlar. Zaten bu yüzden seviliyor. Gerçekten paha biçilemez. Arkadaki yazının anlamı paha biçilemez demekmiş. Arda da bu kayarak yaptığı gol sevincinde gerçekten paha biçilemez bir oyuncu. Böyle bazı güzel denk gelişler vardır. Arda da bu güzel bir denk gelişe denk gelmiş diyelim. Çok da yakışmış fotoğraf. Evet, başka bir fotoğraf. Bir yanda kariyerinin henüz baharında olan bir genç yıldızımız Arda Güler. Diğer tarafta çoğu şeyi başarmış ve kariyerinin son zamanlarını yaşayan bir kaleci. Geçmiş ve gelecek arkadaşlar. Kariyer bitirmiş, kariyeri güzel bir şekilde devam etmiş bir oyuncu. Arda kariyerini bitirdi, belki de Neuer'in kendi kariyerinde parlattı. Çok güzel denk gelişler, bunlara romanlar yazılır, hikayeler yazılır. Öyle bir maçtı Arda için. Çok gururlandık o gece. Gerçekten teşekkürler Arda Güler. Hakan Çalhanoğlu alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde kenara geldi. Yine Inter maçında Hakan Çalhanoğlu'nu alkışlamışlar, bestesini söylemişler. Hakan da onları alkışlamış. Başarılar Hakan'a da. Jude Bellingham Instagram üzerinden bir açıklama yapıyor. Yeterli olmadı ama kalkanlarımızla savaştık. Madridistas, sizi hayal kırıklığına uğrattığımızı biliyoruz ama desteğiniz için her zaman minnettarız demiş. Hak ettiğiniz güzel günler geri dönecek. Bu sezon mümkün olduğunca güçlü bitirmekten başka seçeneğimiz yok. Hala Madrid demiş. Çok fazla sakatlık yaşadı. Son zamanlarda Arda'ya olan sıcak yaklaşımından dolayı da onu artık eleştirmeyeceğim. Yine bir hata gördüğümüz zaman herhangi bir futbolcuda tabii ki de Arda'nın Neuer'i çarmıha gerdiği gibi biz de onları çarmıha gereceğiz dostlar. Luka Modric Milan'da kalmak için 3 tane şart koştu. Güçlü bir kadro, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, Allegri'nin takımda kalması ve gençleştirme aşısı. Yani ne olabilir abi? 3 tane seçenek istemiş. Yaşlı kurt Modric, Di Marzio'nun haberi. Roman Molina bir gazeteci. Beni güldüren şey geçen yıl sakatlık ve diğer nedenlerle neredeyse tüm sezonu oynamamış bir oyuncunuzun olması. Bu yıl ise Real Madrid'de en büyük tatmin kaynağı olduğunu düşündüğüm Arda Güler oldu. Zor bir sezondan sonra etrafında bazı şüpheler belirmeye başlamıştı. Ama iç kaynaklara göre antrenmanlarda yüksek teknik seviyeler sergiliyordu. Arda Güler'in teknik seviyesi açıkça birçok kişiden üstündü. Sorular ya da şüpheler sadece oyuncunun fiziksel yönü hakkındaydı. Şu anda Arda Güler hala 21 yaşında ve bu sezon o şüpheleri dağıtmada başarılı görünüyor. Sakatlık kaza bela vermesin, maşallah diyelim. Dürüst olalım. Nico Paz gelecek sezon Real Madrid'de herhangi bir oyuncu yedek kulübesinde oturtabilir mi? Sizlere soruyorum ben de. Sizce Nico Paz gelmiş olsa kimi keser? Bakın arkadaşlar, ilk 11'den kimi keser diyoruz. Yani Mastantuono'yu keser, kessin. Cebalos'u kessin ama biz ilk 11'den kimi kesebilir diyoruz. O yüzden çok da büyütmeye gerek yok bu oyuncuyu. Hiç kimse Neuer'i Arda Güler'in yaptığı gibi bu kadar aşağılayıcı bir şekilde gösteremez. Neuer'in halini görüyorsunuz. İnanılmaz bir çocuk ya.
İnşallah yakında görürüz. Arda Güler 10 numaralı Real Madrid formasıyla. Benim şu an arkamda olan bu forma 10 numaralı Real Madrid Arda Güler forması. Kendim özel yaptırmıştım. Modric'in ayrıldığı dönem ben herkesten önce yaptırmak istedim ama Mbappe sağ olsun buna gölge düşürdü. Ama Arda senden de alır o formayı. Yaklaşan Arsenal Atletico Madrid maçından sızdırılmış görüntüler. Evet, iki takım da otobüs çekiyor. Maç oynanmıyor gibi bir espri yapmışlar. Bakalım bu maç nasıl olacak? Olise özgüven tanımının ete kemiğe bürünmüş hali. Çok az kişinin bildiği bir hikaye varmış. Hemen sizlere bu hikayeden bahsedelim. Olise Championship'te Reading takımında oynarken bir kızla Instagram üzerinden konuşuyor. Kız soruyor. Adam bile kızlarla konuşuyor ya. Biz kimseyle konuşmuyoruz kardeşim. Reading'de mi oynuyorsun? Olise ise büyük bir özgüvenle onlarla uzun kalmam. Gelecek yaz Premier Lig'e gidiyorum diye cevap veriyor. Kız da şaşırıp neden Reading'den ayrılıyorsun ki diye soruyor. O lisenin cevabı: ben büyük hedeflerin peşindeyim. Küçük bir Championship takımında uzun süre oynadığımı göremezsin. Ve gerçekten de dediği gibi oluyor. Reading'den Crystal Palace'a, oradan da Bayern Münih'e ve şimdi dünyanın en iyi kanat oyuncularından birisi Olise. Gerçekten benim de çok beğendiğim bir oyuncu. Real Madrid'in kesinlikle alması gereken bir oyuncu. Xabi Alonso kimsenin görmediği bir şeyi gördü. Tabii ki de bunu en başta Real Madrid gördü, Barcelona gördü ama bu savaşı tabii ki de Real Madrid kazandı, transfer savaşını. Yani belki de Arda'nın kaderi gerçekten emekli olana kadar belki de Real Madrid olacaktır. Ne dersiniz? 34 tane pozisyon yaratmayla, anahtar pas atma, kilit pas atmayla Arda Güler Şampiyonlar Ligi'nin zirvesinde ama Alvarez devam ediyor. Belki de Arda'yı geçecektir. Çünkü bir tane bile kilit pas atsa Arda ile eşitliyor. 2 tane atarsa zaten 2 ayaklı maç var. Bakalım neler olacak o maçta da. Belki de Arda'yı geçemeyecek, bilemiyoruz ama büyük ihtimalle geçer. Real Madrid devam ediyor olsaydı ama Arda Güler burada şampiyon, kral olurdu. UEFA Allianz Arena'daki Real Madrid maçıyla bağlantılı 4 farklı suçlamayla ilgili olarak Bayern'e karşı disiplin soruşturması başlattı. UEFA Bayern'i izleyiciler tarafından engelleme ile suçluyor. Buna ek olarak kamu yollarını engelleme, nesne fırlatma ve spor etkinliğine uygun olmayan mesaj iletme, anti-UEFA pankartından dolayı bir ceza yağmuru gelebilir Bayern Münih'e. Gol dergisinin haberi: Arda Güler'in Bayern'e karşı friki pürüzsüz. Pratik mükemmelleştirir arkadaşlar. Herhangi bir yaptığınız işte sürekli yapamadığınız bir konuda sürekli onu yapmaya çalışırsanız o işte usta olursunuz. Arda da her idman sonu, yaz tatillerinde, otellerde falan sürekli bu duran topları çalışıyordu. Sen mi vuracaksın abilerden? Real Madrid'de topun başına geçip no yere avlayan bir oyuncu. Sen mi vuracaksın abi değil. Bundan sonra hep sen vuracaksın Arda. Arda Güler'in Münih'teki ilk golünü başka bir açıdan. Neuer'in hatası yüzünden kolay bir gol gibi görünüyor. Ama Arda'nın topa ilk vuruşuyla verdiği etkiye bakın ve frikikten ikinci golü hakkında ne söylenebilir ki? Gerçekten bu çocuk inanılmaz bir yeteneğe sahip. Gerçekten arkadaşlar burada inanılmaz, yani top şuradan falan dönüp de giriyor. İnanılmaz bir falso. Luka Modric emekli olduğunda ona 10 numaralı formasını vermek istediğini Arda Güler'e söylemişti. Ben de bunu çok iyi biliyorum. Kulüpler Dünya Kupası'nda o dönem Arda'ya vermek istiyorum demişti. Arda'nın yeteneği tıpkı Modric gibi. Takım arkadaşlarının, savunmacının ulaşamayacağı tam tarafını bulan paslar. Her tehlikeli Mbappe anı onunla başlamış. Arda ile başlamış. Arda Mbappe'yi bile parlattı ama Mbappe bunun farkında değil. Onu azarlayıp duruyor. Bakalım kendini bize affettirebilecek misin, yoksa o dik kafalılığına devam mı edeceksin Mbappe? Arda Güler'in son zamanlardaki gelişiminden gerçekten çok etkilendim. Büyük maçlarda sorumluluk alıyor ve takıma liderlik etmeye başlıyor. Zaten onun kanında var lider oyuncu olmak. Madrid taraftarlarının çoğu ona şüpheyle bakıyordu ve onun Madrid seviyesinde olmadığını, satılması gerektiğini söylüyordu. Oysa Arda Güler en fedakar oyunculardan biriydi. Pozisyonundan feragat etti ve takım için geri dönüş yaparak orta sahada oynamaya başladı. Bugün aynı taraftarlar onun gollerini övüyor ve onun dokunulmaz bir süper yıldız olduğunu söylüyor. Arda az konuşup çok iş yapan, doğaüstü bir fenomen, daha da tekrarlanmayacak. O bir keçi emojisini de koymuşlar arkadaşlar. Kral emojisi de var. Arda Güler tertemiz bir çocuk işte. Onun çabasız bu kadar ikonik pozlar çıkartması, burada ve burada Neuer'i, burada tüm takım onun yanında ve paha biçilemez yazısının önünde kaydığı an. Son dakika Alvaro Arbeloa bu yaz Real Madrid'den ayrılacak diye bir haber de çıkmış. Kulüp koçun Xabi Alonso'nun ayrılışından sonra sezonu toparlamada başarılı olmadığına inanıyor. Arbeloa'nın kalması için mucize gerekecek. Marca gazetesi böyle yazmış. Victor Munoz ile ilgili olarak 8 milyon euroluk geri satın alma süresi 30 Temmuz'a kadar uzatıldı arkadaşlar. Ayın oyuncusu seçilmişti, 21 yaş altı. Arda Güler'in de ödülünü elinden almıştı o dönem geçtiğimiz ay. Bakalım neler olacak, bunu alacaklar mı, alsanız nerede oynatacağınız bilmiyorum.
Arda Güler yıllardır tek bir sevgilisi var, Duru. Skandalları yok. Herkese saygı duyuyor. Dövmesi yok. Garip kıyafetleri yok. Aynı saç kesimi. Allah'a inanıyor. Ülkesini seviyor. Kulübünü seviyor. Ailesini seviyor. Sadece bir delikanlı hayalini yaşıyor. Belki de içimizde futbolcu olmak isteyen, benim gibi zamanında oralarda oynamak isteyen insanların hayalini yaşadığı için ve bu hayali tertemiz yaşadığı için, bizler de kendimizden bir parça gördüğümüz için, kendi hayalimizi o yaşadığı için ona bu şekilde destek oluyoruz ve onu çok seviyoruz. Onu her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Yeni sezonda da, milli takımda da, transfer döneminde de her zaman destekleyeceğiz Arda Güler'imizi. Yamal fotoğrafçıya 1000 poz verirdi ki tarihi bir fotoğraf çıksın diye. Gitti topun üstüne oturdu, bir şeyler yaptı, korner çizgisinin orada Yamal. Ama hiçbiri tutmadı. Onunla da dalga geçtiler bu arada. Arda'nın hiç zorlanmadan çıkardığı ikonik fotoğrafı paha biçilemez. Bayağı Twitter'da gündem bu da. Sadio Mane bence Trent benim için bir koç olarak o benim ana oyuncum olurdu demiş. Eski takım arkadaşı olduğundan dolayı sanırım. Bu arada bunlar birlikte oynadığımı hatırlayanlar var mı? Liverpool formasıyla tabii ki de. Evet dostlar, videomuz bu kadardı. Videomuz hoşunuza gittiyse like attıktan sonra lütfen hype hakkınızı kullanmayı unutmayın. Kanalımıza abone olduktan sonra da bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay.